Amerika'da mülk sahibi olmanın en akıllı yolu. Core Investment Seyri sunar. Modern yaşam alanlarınız için özel tasarım mobilyalar. Pera Design seyri sunar. Hayatımda benim şöyle bir sorunum vardı. Ben kekemeydim. O beni hep bir geri atıyordu. O yüzden elimi kaldıramıyordum ben derste. Ama öğretmen herkese tavsiye veriyor sınıf içerisinde. Diyor ki sen bunu yap, sen şey. Bana da diyor ki sen diyor araba tamircisi ol diyor. Çünkü işte sen konuşamıyorsun. Bir eksikliğimi benim sınıf ortasında. Yapamazsın diyor yani. Annem 3.30-4 sabah kalkar temizlik işine giderdi. 2 tane farklı işe gidiyor. Sen o evde büyüyorsun. Hani hayatında onu görüyorsun ve diyorsun ki o anne için en iyi yere gelmen gerekiyor. Hayalim Harvard. Hiçbir zaman değişmedi. Harvard'da profesör olacağım. Hamit. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Elhamdülillah. Çok şükür iyiyim. Heyecan var ama iyiyim. Olacak. Her maçtan önce biraz heyecan var. Aynen. Güzeldir o. Aynen. Hazır bir eksik. Vallahi çok şükür hazırlandık. İnşallah güzel bir maç olacak. İlk maçımız. Bakalım. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Bakalım. İnşallah iyi olacak. Güzel olacak. Ben şahidim nasıl hazırlandığına ilk günden itibaren hocanla transferlerde. Bunu o samimiyetin sahaya da yansıyacaktır. Buna inanıyorum ben. Güzel bir galibiyetle başlarsın. Geldiğinde de çayımızı içeriz. Analizimizi yaparız evde inşallah. İnşallah. Döndüğümde yaparız onu. Allah razı olsun aradığın için. Bir dahaki maça da bekliyorum buraya ona göre. İnşallah beraberiz. Evet. Allah'a emanet. Sağ ol. Hadi sen de selam söyle herkese. Hadi hayırlı günler. Hazırlıklar tamam. Artık maç saati. Good evening, soccer fans. We are live from Audi Field for the MLS season opener. After a dismal year, DC United is desperate for a new era, led by their unique new general manager, Erkut Sogut. A German-born Turk, Sogut is the mastermind who orchestrated Mesut Ozil's historic move to Arsenal and the powerhouse behind stars like Kieran Gibbs and Robert Pires. No doubt his track record with global icons is impeccable. He understands the global game like few others. But here is the million-dollar question. He's a giant in player management, but has zero experience running a club from the inside. He's never been a sporting director before. Will this visionary finally stabilize the club, or will he suffer the same fate as his predecessors? A high-stakes new chapter for the MLS begins right now. Ben Erkut Söğüt. 4 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Futbol kulübü DC United'de sportif direktör, Türkiye'de daha çok sportif direktör, burada daha çok general manager olarak geçiyor. O görevde bulunuyorum. Yaklaşık 6 ay oldu. Kaliforniya ve Washington arası gidip geliyorum. İş burada, ev Kaliforniya'da. Şu anki görevim burada. Burada çalışıyorum. 1980 Hannover doğumluyum. Anne ve baba zamanında Nevşehir'in Topaklı
köyü, kasabası diyelim. Oradan Almanya'ya göç ediyorlar. Tipik bir gurbetçi ailesi. Baba fabrikada, anne temizlik işçisi. Bizler gurbetçi çocuklarıyız. 3 kardeş, bir abim var, bir tane kız kardeşim var benden küçük. Yıllarca yaklaşık bir 25-26 yılım orada geçti. Okuldan döner dönmez çantamızı atar, annemiz bize yemek verirdi. Çıkardık, akşam karanlık olana kadar dışarıda top oynardık. Komşularımız da zaten hep göçmen insanlarıydı. Annem tipik böyle Anadolu insanı. Onun sırtında ben abimle kavga yapardım şimdi. Annem namaz kılardı. Biz de abimle hani kim annemin sırtına binecek öyle büyüdük yani. Annem Allah razı olsun. Pardon. Anne deyince iş duruyor. Özür dilerim. Bazen annem aklıma gelince böyle şimdi sabahları annem 3.30-4 sabah kalkar temizlik işine giderdi. Ben de o zaman 12, 11, 13 yaşında o zaman idrak etmeye başladım yani annemin. İnsanım yani o kadar yani zoruma değil de yani bir nevi tabii zoruna. Annen o sabah erken kalkıyor, temizlik işlerine gidiyor. 2 tane farklı işe gidiyor. Sen o evde büyüyorsun. Hani hayatında onu görüyorsun ve diyorsun ki o anne için en iyi yere gelmen gerekiyor. Belki burada olmamın nedeni annem. Onların mücadelesini görünce bizim mücadelemiz hiçbir şey. Genç yaşta hep kendime hep belirli hedefler koymaya başladım. Dedim ki işte bir gün buraya geleceğim, işte annemi arayacağım. Diyeceğim ki o zaman anne sen artık çalışmayacaksın. Mesela o günü yaşadım. Babam her zaman hani başkaları para biriktireyim derken derdi hani en iyi okul, en iyi işte eğitim. Babam ona çok önem verirdi. Hayatımda benim şöyle bir sorunum vardı. Ben kekemeydim. Yani tat böyle konuşuyordum. Hani hakikaten. Bu beni hayatta hep bir geri adım atıyor. O yüzden elimi kaldıramıyordum ben derste. Yaş o zaman 15-16 sınıfta oturuyoruz. 24 kişilik bir sınıftayız. 10. sınıf son Almanya'da. Sonra liseye geçiyorsunuz. Şimdi liseyi herkes okuyamıyor Almanya'da. Çünkü liseye gitmeyi kazanmanız gerekiyor. Liseye belki %20 gidiyordur Almanya'da. Öyle bir şey var yani düşüş var. Çoğu gidiyor meslek öğreniyor. 24 kişilik sınıfta işte hoca da herkese tavsiye veriyor. Ben aslında liseye gitmeyi kazanmışım notlarımdan dolayı. Yani yazım o kadar iyi ki konuşma yok kötü, kekeme. Bizim sınıftan 8 kişi liseyi kazanıyor. Ama öğretmen herkese tavsiye veriyor sınıf içerisinde. Diyor ki sen bunu yap. Sen şu bana da diyor ki sen diyor araba tamircisi ol diyor. Birkaç tane yer var diyor. Çıkartmış. Buralara başvuru yap diyor. 3 senelik bir eğitim göreceksin diyor. Çünkü işte sen konuşamıyorsun. İşte el kaldır hani bir eksikliğimi benim sınıf ortasında. Yapamazsın diyor yani. O gün ben karar verdim ben bir daha kekeme olmayacağım. Yani artık elimi kaldırmaya başladım. Ortamlarda sohbet etmeye başladım. İnsanlarla ben ilk konuşmaya başladım. Bugün hala diyorum ki iyi ki yaşamışım o olayı. O olayı yaşamasam belki bugün hala kekemeyim. Yani o olay beni çok değiştirdi. 8 kişi liseye gidiyoruz, 3 mezun veriyor. O 3 kişiden biri benim o sınıftan. Şimdi evde oturuyoruz. Hiç unutmuyorum. Amcamlar var o zaman. Babam o arada millet içerisinde soru sordu. Ne okuyacaksın dedi. Nedir? Ne karar ver? Ne yapacaksın? Ben dedim öğretmen olmak istiyorum dedim. Çünkü kendim de o sıkıntıyı yaşadım ya başkalarını daha iyi yapmaya çalışıyorum. Babam dedi olmaz dedi. Doktor veya avukat. İkisinden birini istiyor. Şimdi ama ben de avukat olmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Doktor hele hiç olmak istemiyorum. Şimdi düşünüyorum ne yapacağım? O zaman diyorum ben aslında okulda öğretmen değil de üniversitede hoca olurum. Hukuk okurum. Mezun olurum. Avukat oluyorsun zaten otomatikmen. Ben dedim ben onu yaparım. Ondan sonra akademik kariyerimi sürdürürüm. Şimdi babam o zaman mutlu olur dedim. Der ki benim oğlan avukat. Mahallede dolaşır. İşte memlekette gezer. Kahvede oturur. Benim oğlan avukat. Hukuk okumak için başka bir şehre yerleştim ben. Evden ayrıldım ilk defa. Ev o huzurdan, annenin yemeği, çamaşırı falan her şeyden o güzel ortamdan ayrılıyorsun. Şehir merkezine geldim bir baktım Ali Baba yazıyor. Dönerci tamam mı? Ali Baba. Dedim bizden dedim. O adam benim ailem oldu orada. Hep büyükleri gösterdi. Bana dedi ki Müslüman olarak biz dünyanın en iyi yerlerine gelmemiz lazım. Hayatta o mentörlerle karşılaşmak, o dediğin gibi iyi insanlarla karşılaşmak hayatına yön veriyor. Hukuk fakültesine başladığım süre içerisinde aynı zamanda pratik dünyayı öğrenmek istedim. Çünkü iyi bir profesör olmak pratik dünyayı bilmekten geliyor benim kanaatimce. Futbol dünyasında o sözleşmeleri görmem lazım. Futbolla eğitimi de bağlaştırmak istedim. Baktım orada bir tane işte menajerlik şirketi var.
başarılı bir menajer. Dedim ben bu adamın yanına girmem lazım. Yanında çalışan da sekreter benim aynı liseden arkadaştı. Ona dedim ki ya dedim bana bir randevu ayarlasana dedim menajer. Çok büyük bir menajer, tamam mı? Herkese öyle buluşmaz. Tamam dedi. Ben trene atladım geldim. 2 saat. 5 dakika vaktim var. Zaten kravatım yarı yamalak böyle, tamam mı? İlk defa kravat takıyoruz. Yedim oturdum. Adam dedi hangi konu hakkında konuşuyoruz falan dedi. Bir şey öğrenmeye geldim dedim. Aynen böyle başladım. Sizin yanınızda dedim stajyer olmak istiyordum. Ben dedim para istemiyorum dedim. Bedava yapacağım dedim. Ama dedim bana dedim öğretin dedim, gösterin dedi. O da dedi ki ben dedi bugüne kadar kimseyi yanıma almadım dedi. Konular çok hassas dedi, sözleşmeler dedi. O yüzden dedi kimseyi alamam dedi. Ve konuyu kapattı. Yani ben 5 dakika sonra dışarıdayım. Ama ben şimdi o zaman kendime o öyle bir inanç, bir güven var ya, bir de inançlıyız ya. Ben dışarı çıkarken kapıda işte ben sizi daha iyi bir menajer yapacağım dedim. Ama öyle bir özgüven var ki adam bana dedi bu oğlan deli dedi yani, tamam mı? Dinlemedi bile, tamam dedi, kapattı geçti, tamam, ben böyle gittim. Ben şimdi trene bindim, düşünüyorum ne yapacağım? Nasıl bu adamı daha iyi yapacağım? Dedim ben bu adama dedim ayda bir defa bunun menajerlik şirketine bir magazin hazırlayacağım. 5 konu seçeceğim. Onu daha iyi bir menajer yapacağım. O konuları ona anlatacağım. İşte İspanya'da işte Bask bölgesine futbolcu götürdüğünüz zaman vergi bu kadardır, düşük. Ama işte Madrid veya oraya giderseniz vergi daha yüksek. Oyuncuyu oraya götürmek daha mantıklı. Onun dilinde bir şey çıkarıyordum. Çıktı yapıyordum. Okuduğu zaman bilgili oluyordu, tamam mı? Kırtasiye gidiyorum. 2 tane şey yapıyorum. Önüne işte February 2002 falan. Onları alıyorum. Trene biniyorum. Gidiyorum. Bırakıyorum. Kapıyı açıyorum. 2 sekreter var. Biri açıyor. Diyorum ki bunu dedim menajerin masasına koyabilir misiniz? 1 ay, 2 ay, 3 ay. Neyse 6 tane magazin yaptım ben. Böyle 6 ay geçti. Ondan sonra bir telefon geldi. Gittim ofise hemen adı. Dedi ki benim dedi Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir sorunum var dedi. Buna dedi yazılı bir şey hazırlanması lazım dedi. Karşılık verilmesi lazım dedi. Bu bir işte bu süreci yönetebilir misin dedi. Şimdi ben de 6 aylık hukuk öğrencisiyim, tamam mı? İçeriden daha şeyi görmedim, mahkemeyi görmedim. Ben dedim ki ben yaparım dedim. Bana dedim zamanı verirsen dedim. Ben dedim elimden gelen her şeyi yaparım dedim. Bedava yapacağım dedim. Döndüm şimdi hafta sonları geceleri onu hazırlıyorum, tamam mı? Heyecanlı. Bunu kazanacağım diyorum. Bunu adama kazanacağım. Başka bir çaresi yok. Bitirdim dosyayı. Geri gittim, verdim. Onlar yolladılar. Bir 3 ayda ondan sonra geçti. 3-4 ay karar geldi. Ondan sonra beni yine çağırdılar. Ben girdim ofise. Dedi şey yaptı. Çok iyi bir iş çıkardın dedi. Kazandık dedi. Teşekkür ederim dedi. Bundan sonra dedi şöyle bir kapıyı gösterdi bana. Bundan sonra dedi bu kapı dedi senin için her zaman açık dedi. İstediğin zaman gelip gidebilirsin dedi. İstediğin şeyi öğrenebilirsin dedi. Ama bir şartla dedi. O magazini devam ettireceksin dedi. Sen bana bir şey demiştin dedi kapıda. Beni daha iyi menajer yapacaksın dedi. Biliyor musun ben sana gülmüştüm. Sen haklı çıktın dedi. Yıllarca onun yanında ben stajyer olarak çalıştım. Ve hiç para almadım. Orada bir kafede garson olarak başladım. İşte devletten yardım alıyorum okurken. O menajere dedim ki benim paraya ihtiyacım yok. Sonra bir nevi bir ortaklık durumuna girdik. Bir nevi beni istedi. Ben kabul etmedim. Dedi işte aylık maaş şu bu işte. Ama Türkiye'de kalacaksın. Ben dedim ki yani ben bir yerde olamam yani. Ben gitmem lazım, öğrenmem lazım, görmem lazım. Ben dedim neticede profesör olmak istiyorum. Benim hayattaki hedefim o. Şimdi bir senede Türkiye'de hukuk okudum ben. 9 Eylül Üniversitesi'nde İzmir'de bir sene Erasmus olarak Türkiye'de ezberi eğitim. Birçok şey ezberiye donanmış. Yani mantık yürütme eğitimi yok. Almanya'da lise okumak Türkiye'de hukuk okumaktan daha zor. İşte bir sene İzmir'de geçti. Sonra geri döndüm. Mezun oldum. Sonra işte Hindistan'da bir 6 aylık süre geçirdim. Orada Hint kültürünü öğrendim. Ondan sonra da dedim master'ıma başladım. 2 master yaptım. Birini Türkiye'de yaptım. Kültür Üniversitesi'nde. Arkadaşlarım, emsallerim hepsi o fabrikalarda çalışanlar, paralar kazandı, evler yaptılar, çocukçuluğa karıştılar. Erkut hala okuyor, abim çalışıyor, ben hala okuyorum ama bitmiyor. Ki o süreç içerisinde İstanbul'dayken çok enteresan bir şey oluyor. O da mesela hayatımdaki dönem noktalarından bir tanesi. Para kazanmam lazım. Ben dedim en iyi şeyi sen ne yapabiliyorsun Erkut? Hayatta en iyi sen nesin? Öğretebiliyorsun. Ben de o zamanlar menajerler sınavını yapmıştım, Almanya'da geçtim. Futbol menajer sınavı nasıl geçilir? Bunu dedim Türkiye'deki insanlara ben öğreteyim. Web site yapacağım, para yok. Kütüphanede bir çocuk buldum. Dedim ki $100 sana 50 dolarını önceden vereyim. 50 dolarını da sana web site para kazandıktan sonra vereceğim, tamam mı? Çocuk tamam dedi. Ama web site zaten bir sayfa. Menajerliksınavı.com. Yerim daha belli değil ha.
Gayrettepe'de şey var dediler. Böyle kiralık konferans odaları var dediler. Konuştuk. Dedi işte o zaman işte 1000 TL mi 2000 TL mi hafta sonu içinde çay kahve dahil falan işte 50 kişinin girebileceği konferans odası. Dedim ki ben sana dedim bu parayı dedim ilk günün sonunda versem olur mu dedim. Baktı bana böyle dedim abi vallahi dedim veremeyeceğim sana dedim. Bak söz veriyorum ilk günün sonunda kesin kişiler katılacak dedim. Birkaç kişi de o zaman kayıt olmaya başladı. Dedim bunlar gelince ben sana dedim parayı nakit vereceğim dedim. Tamam dedi. Öyle insanlar kayıt olmaya başladılar. Bir yaklaşık 20 kişi geldi ilk hafta sonu. Ben bir 10.000 euro para yaptım. Ve bu beni insanlar cami arasında daha çok tanıtmaya başladı. İşte burada bir işte bu şu gurbetçi, Almanca gurbetçi var. Bu eğitimi veriyor. Menajer olmak istiyorsan onun eğitimine git. İlk paramı aldım ben. Tamam bak parayı kazandım. Direkt hep hayalim şey var. Oxford kütüphanesine, hukuk kütüphanesine gideceğim. Orada gezeceğim. Hayalim Harvard. Hiçbir zaman değişmedi. Harvard'da profesör olacağım. Amerika'ya yerleşmem nedeni de o. Başka bir şey değil. Oxford'a gittim, kütüphaneye girdim, kütüphaneye geziyorum hukuk fakültesini. Gezerken telefon çalıyor. Alman numara, bir bayan, bir sekreter şirketin. İşte merhaba ben Bobo, sizin web sitenizi gördüm, menajerliksınavı.com. Evet dedi işte bu eğitim veriyormuşsunuz. Buraya Almanya'da gelip eğitim verebilir misiniz dedi, ayda bir defa. Ben dedim olur dedim yani karşılığını öderseniz uçaktır, oteldir falan her şey. Olabilir dedim. Sonra telefonu bir adam aldı. Merhaba dedi ben dedi Mustafa Özil dedi, Mesut Özil'in babasıyım dedi. Ben dedi bizim ofiste 6-7 çalışan var. Onlara eğitim vermeni istiyorum dedi. Bizleri geliştir, bize menajerliği öğret, bize sözleşmeleri öğret vesaire. Olur dedim, yaparım dedim. İlk defa business uçtuk. Öğrenciyiz, business uçuyorsun. Ondan sonra 5 yıldız otele koydular. O hayatı görüyorsun böyle ya, enteresan diyorsun. Neler var işte hani yaşamadın, görmedin. Ondan sonra işte 1 ay, 2 ay, ben bunu 6 ay boyunca böyle git gel yaptım. Sonra benim master bitmek üzere. O anda babası dedi ki gelip burada bizim ofiste çalışmak ister misin dedi. Buranın avukatı ol dedi yani. Ben de master'ımı bitirip zaten Almanya'ya taşınıyorum. Doktoraya başlayacağım. Ben dedim ki ben dedim hedefim profesör olmak. Bunun için bir 5 sene ben şimdi doktoramı yapacağım dedim. Aynı anda dedim yani benim zor olacak dedim yani full time. Hafta sonları ben dedim işte Madrid'e maçı falan gitmem dedim. Ben kütüphanede olmam lazım. Hani böyle bir kendime yol açıyorum. Ya dedi o zaman dedim Mesut'la bir tanışman lazım dedim. O da okey'sini verirse başlarsın dedi. İşte Mesut'la buluştuk. 5 dakika ayaküstü böyle bir yerde. O da bir çekim yapıyordu bir herhalde bir Alman medyasıyla. Merhaba sen işte babam söyledi genç avukat sen misin? Evet benim merhaba evet tamam okey. Tamam dedi okey dedi ben gittim. Başladım yani aynı o süreçte hem ofisteyim hem de doktoramı yapıyorum. 5 sene hayatımda ikili bir şey oynadım. Hem öğrenciyim hem böyle bir futbolcunun avukatlığını yapıyorum. Bir gün bir telefon geldi. Hiç unutmuyorum. Kütüphanede oturuyorum. Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde. Akşam 8-9 falan. Abi söyledi gel biz dedi oteldeyiz dedi. Hayat oteldeyiz. Düsseldorf'ta. Buraya gelebilir misin dedi. Gelirim dedim. Backpack. Öğrenci hayatı ya. Şapka, backpack atladım. Otelde de Alman milli takım oyuncuları var. Hepsi oradalar. Mesut orada. İşte menajerlik tarafını sen yapacaksın. Yani ben o zamana kadar sadece avukatım. Yani şimdi menajer olma. Tabii menajerlik işini biliyorum ama o üst seviyede hiç yapmadım. Şimdi benim orada evet veya hayır demem sorun değil. Benim düşüncem şu, ben doktorayı nasıl yapacağım tamam mı? Benim en büyük korkum o. Ben direkt dedim, ben dedim doktorama devam edeceğim dedim. Onu bırakamam dedim. Ve 2 işi aynı anda yürütüyorum yıllarca. Mesut Arsenal'e transfer oldu. İşte orada sözleşmeler imzalandı vesaire. Londra'dayım. Ben Mesut'a dedim ki ben dönmem lazım yani. Yarın üniversitede olmam lazım. O dedi ben de yarın gideceğim zaten. Yarın beraber gideriz dedi. İşte 12'de bende ol dedi böyle işte öyle 12'de. Ben de uçağa kaçtı dedim 1'de falan dedim. Allah Allah dedim. Şimdi dedim ki 12, 1, Heathrow neredeyse biz 40 dakika falan 45 dakika. Demek ki dedim VIP ya bunları beklemiyor. Bunlar herhalde futbolcu ya. Bunlar direkt giriyor bir yerden önden. Bunları alıyorlardır havalandan bir yerden. Kafamda öyle hayal ediyorum tamam mı? Neyse ben geldim. Hiç acele falan da yok. Hani ben aceleciyim biraz böyle biliyor musun? Zamanında olsun uçak kaçırmayalım. Rahat. Hafif yürüyor. Geliyor. 5 geçiyor, 10 geçiyor, 15 geçiyor. Biz yola çıktık tamam mı? Dedim 45 dakika kaldı uçak kalkacak. Neyse. Şimdi araba Heathrow tarafına değil kuzeye gidiyor. Allah Allah. Kuzeyde de Luton havalanı var. Luton havalanından da böyle uçakları kalkıyor. Ucuz.
Dedim bak dedim içimden dedim bak dedim o çocuk dedim bu kadar yere gelmiş. Ne kadar alçak gönüllü. Allah dedim helal olsun dedim çocuğa, tamam mı? Luton'a geldik. Havalanın ana girişinden değil, o küçük terminaller var böyle. Küçük bir terminale gittik. Ha dedim VIP herhalde. Terminale geldik, pilotlar geldi karşımıza 2 tane. Tamam mı? Merhabalar, hoş geldiniz Mesut Bey falan, bunu selamlıyorlar, beni selamlıyorlar. Allah Allah dedim, bak dedim ya. Demek pilotlar biliyor bunu. Pilotlar geldi dedim uçaktan, biz de uçağa yürüyorlar. Pilotun biri bavulları falan aldı. O kadar yani, tamam mı dedim, ne enteresan. Sonra dışarı çıktık, yürüyoruz. O anda özel uçağı gördüm. O anda ben dank dedi. Allah dedim, biz özel uçağa bineceğiz, tamam mı? Şimdi diyorum ki acaba nasıl davranacağım içeride? Hiç bilmedim ya. Acaba bir kuralı mı var? Nereye oturacaksın? Ne yapacaksın? Beni heyecan bastı, ter bastı, tamam mı? 1 saat falan uçak sürdü. Biz Düsseldorf'a indik. Orada Mesut'un abisi falan, bu biliyorsun en yeni arabalar falan, 2 araba geldi bunu almaya. Onlar kuzeye doğru gidiyor, Schalke. Gelsenkirchen tarafında yaşıyor. Ben güneye doğru gideceğim. Havalanı Düsseldorf'u kuzeye. Ben güneye gideceğim. Onlar dedi seni götüren falan. Yok dedim, siz rahat olun, ben giderim dedim. Arabam falan yok ha. Öğrenciyim ya. Ben dedim ben giderim dedim, siz gidin dedim. Şöyle bunlara bakıyorum gittiler mi, tamam mı? Bunlar gitti, ayrıldı, gitti, arabalar gitti. Havalandan çıktım, otobüs durağına vardım. Öğrenci kartımı bir çıkardım ve otobüsü geldi, bir bastım öğrenci kimliğimle, tık oturdum böyle, dışarı bakayım. Hayat nasıl bir şey ya diyorum. Az önce özel uçakta servis gördün. Bambaşka bir dünya. Şimdi yine öğrenci hayatına. İyi ki dedim o anları yaşadım. Hani öğrenci hayatı. Bırakmadım yani. Sonuna kadar devam ettim dedim. Bu benim hayatım dedim. Yaklaşık 5 yıl böyle bir hayat yaşadım. İkili. Mesut Özil dönemi tabii ki önemli bir dönem. Çünkü dünyanın en büyük, en iyi futbolculardan birisini temsil edince ister istemez çok insanlarla irtibata giriyorsunuz. Bunlar kulüp sahipleri, başka futbolcular, yöneticiler, sponsorlar, marketing tarafı. Yani her maçımızda, evde Arsenal'ın her maçında ben insanlarla tanışıyordum. Bu süreç içerisinde hanımla tanıştım. Benim hanımım İngiliz bu arada. 2014 yılında tanıştık. 2018 yılında evlendim. 2 tane çocuğumuz var. Emre 8 yaşında. Koray 4 yaşında. 2 ismi de bu arada hanım verdi, ben vermedim. Hanımla beraber de 2022'de karar verdik. Amerika serüveni başlasın. Hani bu bir planladığımız, hep de hayalimde oldu. Çünkü Harvard'a yol buradan geçiyor. Buraya gelmem lazım dedim. Burada pişmem lazım şimdi. Son aşama. Ve oradaki aldığım kararlardan bir tanesi, dedim ki ben dedim menajerlik yapmayacağım ama menajerlik şirketi kurup insan yetiştireceğim. Onlar benim şirketi büyütecekler. Dünyanın, Avrupa'nın değişik yerlerinden çok başarılı öğrencileri Londra'ya getirdim. Bunları eğittim ben. Sonra gençlere bıraktım. Şimdi onlar yönetiyorlar. Amerika, şimdi ben East Coast dedim. Doğu yakası. Hanım dedi Batı yakası. Nerede yaşadığımı biliyorsun, Kaliforniya'da. Hanım köylü olduk. Bak burayı, Washington'ı gezdik. New York'a gittik. Boston'a gittik. Her yeri gördük. Kaliforniya ama doğru karar olduğunu düşünüyorum bizim için. Güzel bir çocuk yetiştirilecek Amerika'da en iyi yerlerden bir tanesi. Şimdi menajerliği bıraktım ya. Menajerliği yapmıyorum. Dedim fokusum eğitim olacak. Kitap yazacağım. Üniversitelerde ders vereceğim. Harvard kapısını aralayacağım. Hedef belli yani. Başladım. Ohio State'e gittim. Miami'de de ders verdim. Burada George Washington, Maryland University, New York, Harvard Law School, Harvard Business School, Penn State'de eğitim verdim. UC Irvine, UC Berkeley. Hep yere fiziksel olarak gidip eğitim veriyorum. Bu arada da kitap yazıyorum. Ve futbolun da camiasının içinden tam çıkmak istemiyorum. O an işte eskiden Londra'da yaşadığım tecrübeler, dedim ki ya dedim bu kulüplere iyi eleman bulma işini ben bunu tekrar deneyeceğim. Ama bunu yanda yapacağım böyle. Günümün %10, %20 vaktini harcasın ofiste. Ne yapıyorum? Kulübün sahibini arıyorum, diyorum ki nasıl bir eleman bakıyor musunuz diyor. Futbolcu hariç ama. Ya işte marketing direct'e bakıyorum veya işte yeni bir sportif direktör, yeni bir hoca vesaire. Ben dedim yardımcı olabilirim. Böyle ona başladım. Şu an bugünkü oturduğumuz kulüpte, şu an konuştuğumuz statta bunların sahiplerini de yaklaşık 10 senedir tanıyorum. Bunlar da dedi ki ya biz yeni bir hoca arıyoruz. Bize yardımcı olsun Erkut. Ve ben başlıyorum, tamam diyorum, size bir hoca bulurum. Hocayı bulduk. Hocayı yerleştirdik buraya. İsviçre'den bir hoca getirdik. Ondan sonra bana dediler ya bize şimdi yeni sportif direktörü, general manager'ı getir dediler buna. Bize bulabilir misin dedi. Bulurum dedim. Birkaç tane buldum böyle, dedim. Bunlar dedim olabilir dedim. Hiçbirini beğenmiyorlar.
Sonra kulüp sahibinin biri beni evine davet etti. Los Angeles'te yaşıyor, milyarder bir iş adamı dedi. Gelebilir misin dedim. Gelirim dedim. Dedi ben dedi benim kulübün başına senin geçmeni istiyorum dedi. Başkasının değil dedi. Ben de dedim ben direkt şey dedim ben yapamam dedim. Ben dedim futboldan çıktım dedim. Ben dedim artık dedim eğitimle ilgileniyorum dedim. Kitap yazıyorum, profesör olmak istiyorum. Hani daha çok vakti ona harcıyorum. Bir de ben dedim ben Washington'a taşınmam dedim. Ben Kaliforniya'da yaşıyorum dedim. Bana dedi ki Kaliforniya'da yaşa dedi. Zaman olarak kısıtlamıyorum seni dedi. Ne zaman istersen gel git dedi Washington'a. Ne kadar ihtiyaç hissettirirsen dedi. Sen belirle dedi her şey dedi. Ama bu kulübü değiştir dedi. Bana böyle bir şey koydu önüme. Eve gittim hanımla konuştum böyle. Ya dedim bir tarafım diyor yap diyor. Bir tarafım diyor yapma diyor. Anlatabiliyor muyum? Artık annemi arıyorum. Anneme bile soruyorum. Normalde bir kulüpte sportif direktör ve bu mevkide olmak için çünkü bundan bu ülkede sadece 30 tane var. Chief Soccer Operations deniliyor bize. Chief Soccer. Yani bir futbol kulübünün içerisinde futbolda bütün kararlar bende. Altyapı, birinci takım, medical, her sorumlu. Kulüp sahipleri var, ondan sonra sen varsın. Burada seçimler yok, burada başkan yok. Burada bu bir şirket, ticarethane bir şirket. Şirketin sahipleri var. Sahiplerin de altında ilk adamı olur. O kişi bu kulübü yönetiyor. O benim bu. There's the whistle. A massive result for DC United at Audi Field. This is just the beginning. The real question is, can he keep this momentum across the whole season? One step down, many more to go. What a night in the capital. For our entire crew, I'm saying goodnight. Bugün burada ilk maçımızı oynadık. Sezon açılışı Philadelphia'ya karşı. İlk galibiyet. Herkes mutlu. Seyircileri, oyuncular. Geçen sene ben Eylül'de takıma yani sezonun sonuna geldim. Takım iyi bir durumda değildi. Maalesef çok bir kötü durumdaydı. Bu sene her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz. Bu bir başlangıç. Ya benim şahsi isteğim, arzum takımın her geçen gün daha iyi olması. İnandıktan sonra başarı gelecektir, hiçbir şüphem yok. Hiçbir zaman değişmedi. Hiçbir zaman şaşmadım hedefimden. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman da yapamam demedim, ulaşamam da demedim. Sadece ne zaman varacağımı bilemiyorum oraya. Yani inşallah Allah nasip ederse öyle bir hayalim var. Yani gözümün önünde yani yaşıyorum onu. Annemi, babamı, kardeşlerimi, ailemi, hanımı, çocuklarımı, kuzenlerimi, bütün akrabalarımı, yakınlarımı, arkadaşlarımı davet edeceğim. Uçaklara bindireceğim her yerden diyeceğim. İlk dersime katılacaksınız Harvard'da. Bugün yaptığım bu iş de oraya giden bir kapı. Türkiye için de hizmet etmek isterim. Belki bir gün Eğitim Bakanlığı'nda veya Spor Bakanlığı'nda belki bir görev alacağız. Yine orası çekiyor yani. İstersek orada doğalım, büyüyelim, istersen değil. Orası bizim bağımız yani. Oraya göbek bağı mı diyorlar, ne diyorlarsa. Biz bağlıyız yani. Anlatabiliyor muyum? ¿Cómo te sientes con todo esto? Home opener es una gran alegría, sobre todo para la fanaticada de aquí de Washington, D.C. Es un perfecto momento para nosotros, pero es solo un día ganar, ¿sí? Mañana es importante también, la próxima semana es importante, el próximo mes es importante, cada día es importante para nosotros, para todos, aquí, en el equipo, en todo trabajar en esta club, no solo hoy.